Çekoslovakya, tarihi önemli siyasi ve toplumsal çalkantılarla şekillenmiş bir ülkedir. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 1918'de kurulmasından 1993'te dağılmasına kadar, kimliğini ve komşularıyla olan ilişkilerini belirleyen farklı dönemlerden geçmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Çekoslovakya, Bohemya, Moravya ve Slovakya gibi bölgeleri bir araya getirerek bağımsız bir ülke olarak kurulmuştur. Ancak özellikle Almanya ve Macaristan'dan gelen dış tehditler ve bölgesel siyasi istikrarsızlık, ülkenin birliğini zorlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Slovakya, Çekoslovakya'dan ayrılmış ve Nazi ideolojisini açıkça benimseyen bir hükümet altında bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Antisemitizm ve Yahudi nüfusun soykırımıyla damgalanan bu dönem, Slovak tarihine karanlık bir iz bırakmıştır. Savaşın ardından Çekoslovakya yeniden kurulmuş, ancak Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı'nın etkisi altına girmiştir. Slovakya'daki Alman ve Macar nüfusun sürülmesiyle Nazi işbirlikçilerine yönelik misillemeler, uzun süre iyileşmeyen yaralar açmıştır. ...1968'deki Prag Baharı, siyasi liberalleşme girişimi olarak ortaya çıkmış. Ancak Varşova Paktı güçleri tarafından sert biçimde bastırılmıştır. Bu işgal, Slovak sivillerin ölümüne ve komünist hükümetin baskıyı artırmasına yol açmıştır.
Sonunda, 1993 yılında Çekoslovakya barışçıl bir şekilde iki devlete ayrılmıştır. Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti. Kadife boşanma olarak bilinen bu tarihsel süreç, bağımsız ve egemen bir ülke haline gelen Slovakya için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. O tarihten bu yana Slovakya, Avrupa Birliği ve NATO'ya entegrasyonunda ilerleme kaydetmiş ve 2009 yılında Euro'yu ulusal para birimi olarak kabul etmiştir. Zuzana Aputov'un 2019'da Cumhurbaşkanı seçilmesi, ülkenin son 10 yıllarda yaşadığı ilerlemeyi ve dönüşümü göstermektedir. Tarihi boyunca vatandaşlarının göçüyle şekillenmiş bir ülke olan Slovakya, son yıllarda derin bir dönüşüm geçirmiştir. Avrupa Birliği ve Schengen bölgesine katılmadan önce, siyasi veya ekonomik nedenlerle daha iyi fırsatlar arayan pek çok kişi ülkeyi terk ediyordu. Ancak sınırların açılması ve AB içinde seyahatin kolaylaşmasıyla durum değişmiştir. Slovakya artık yasal göçmenleri kabul etmektedir. Yabancıların toplam nüfus içindeki oranı diğer AB ülkelerine kıyasla hala düşük olsa da, göçmenlerin çoğu Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Avusturya gibi komşu ülkelerden, ayrıca Güneydoğu Avrupa ve Rusya'dan gelmektedir. Bu göçmenler, Slovak toplumunun kültürel çeşitliliğine katkıda bulunmaktadır. Sığınma başvurularına gelince, Slovakya sınırlı sayıda başvuru almakta ve kabul oranı düşüktür. Bu durum, ülkenin kısıtlayıcı göç politikası ve sığınmacılar için çok cazip görülmemesiyle açıklanmaktadır. Buna rağmen Slovakya, mültecilerin korunmasına ilişkin uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmakta ve kabul kapasitesini geliştirmeye çalışmaktadır. Sonuç olarak Slovakya, göç veren bir ülkeden yasal göçmenler için bir varış noktasına dönüşmüş, ancak görece homojen bir etnik yapıyı korumuştur.
Bratislava'da bir gezgin için yaşam maliyetinin en dikkat çekici unsurlarından biri, gecelik 3 euro 50 sent olan konaklama vergisidir. Bu tutar, komşu şehir Prag'dan daha yüksektir ve şaşırtıcı olabilir. Bu fark nasıl açıklanabilir? Olası bir neden, Bratislava'nın Avusturya'nın başkenti Viyana'ya olan yakınlığıdır. İki şehir yalnızca 60 kilometre uzaklıktadır ve bu da onları aynı seyahat sırasında ziyaret edilebilecek cazip destinasyonlar haline getirir. Viyana gibi çok daha pahalı bir şehre yakınlık, Bratislava'daki fiyatları etkileyerek konaklamayı daha pahalı hale getirebilir. Ayrıca Bratislava'nın tarihi ve ekonomik gelişimi de yaşam maliyetini etkilemektedir. Yıllar içinde şehir birçok sektörde önemli bir büyüme yaşamış, bu da konut, gıda ve diğer hizmetlerin fiyatlarının artmasına yol açmıştır. Turistik ve kültürel cazibesiyle birleştiğinde, bu durum Bratislava'da yaşam maliyetinin diğer Slovak şehirlerine kıyasla daha yüksek olmasını açıklar. Buna rağmen Bratislava, hem yaşayanlar hem de ziyaret edenler için büyüleyici ve erişilebilir bir şehir olmaya devam etmektedir. Tarihi cazibesi, etkileyici mimarisi ve sıcak atmosferi, yaşam maliyetini fazlasıyla telafi eder ve bu dinamik başkente harcanan her euroyu anlamlı kılar. Eski adıyla Çekoslovakya olan Slovakya'nın tarihi, yüzyıllar boyunca karşılaştığı zorlukları, sınavları ve başarıları yansıtmaktadır. Bağımsızlık ve demokrasi yolundaki ilerleyişi, halkının kararlılığını ve dayanıklılığını göstermektedir. Güzel Orta Avrupa'da, sürprizlerle dolu yolculuğumuza devam edeceğiz. Her macerada bize eşlik etmenizi umuyoruz. Bizi desteklemeye devam etmek için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu harika topluluğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz.